19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl boyunca büyük güçler olarak adlandırılan Fransa, Britanya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İtalya ve Rusya'yı görüyorduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geriye kalan büyük güçlerse mihver devletlere yani Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya'ya karşı Demokrasilerin İttifakı'nda yer alan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin'di. Ama bu Demokrasilerin İttifakı da kendi içinde ayrışıyordu. Biri Amerika Birleşik Devletleri gibi parlamenter demokrasilerken diğeri Sovyetler Birliği gibi halk demokrasileriydi. Faşistlere karşı Demokrasi İttifakı'nı oluşturan 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri oldular. Dünya 5'ten büyüktü ama dünyayı faşizmden kurtaran da bu 5 ülkeydi ve sandalyelerini kaptılar. Ne var ki bu 5 daimi üyeden ikisinin güçlerini fiili durumlara dönüştürme kapasiteleri diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak bir düzeydeydi. Ki onların bu kapasiteleri Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünya siyasetinin belirleyicisi olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri her iki okyanusta da Pasifik ve Atlantik'te hakimiyetini sağlamış, hem okyanuslarda hem de kıtalarda siyasi ve askeri ittifakları komuta ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük imalat ekonomisine sahip olmanın yanı sıra ödünç sermaye açısından da en yüksek güvenilirliğe sahip. Yani para ödünç almak, ülkenizi yeniden inşa etmek veya askeri koruma arayışındaysanız genellikle Amerikalılara gitmeniz gerekirdi. Tüm bunların yanında bu güzel pastanın çileği niteliğinde Amerikalılar nükleer silahlara sahip tek ülkeydi. Bunu 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya 2 nükleer bomba atarak ortaya çıkarmışlardı. Yani kıta büyüklüğü, ekonomik gelişimi ve askeri gücüyle Amerika Birleşik Devletleri tüm zamanların eşi benzeri olmayan bir ülkeydi. Ama bir ülke hariç. Sovyetler Birliği. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinin yükünü çeken Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve lojistik yardımları sayesinde de olsa Nazi Almanyası'nı Moskova kapılarından Berlin'in harabelerine sürmeyi bilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Orta Avrupa'dan Pasifik'teki Kamçatka'ya, Kuzey Kutbu'ndan Hindikuş Dağları'na kadar Avrasya kıtasında bir kıta devi haline gelmiş ve bu kıta büyüklüğü içinde devasa bir nüfusu da içinde barındırıyordu. Buna ek olarak Sovyetlerin sanayileşmesi özellikle ağır sanayileri ABD ile kıyaslanabilir düzeydeydi ve daha da önemlisi Sovyetlerin sayıca Amerikalılara göre üstün olan devasa bir ordusu vardı. Bununla birlikte o zamanlar Amerikalılar bunu bilmiyordu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer programı içinde çok sayıda casusları vardı. Yani 4 yıldan az bir süre içinde de kendi nükleer bombalarına sahip olacaklardı. Böylesi bir tabloda büyük güçlerden daha büyük olan bu ikili için yeni bir isme ihtiyacımız vardı. Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kapasiteleri bakımından diğer büyük güçlerden farklıydı. Onlar süper güçlerdi. Soğuk Savaş'ın iki kutuplu bu yeni uluslararası sistemi bu iki süper güç arasındaki çıkar ve ideolojik çatışma etrafında şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri liberal demokrasilere ve serbest piyasalara liderlik ederken Sovyetler Birliği sayıları her geçen gün artan komünist partilere liderlik ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu kurarken Sovyetler Birliği Varşova Paktı'nı kuracaktı. İşte bu 19. yüzyıl boyunca ve erken 20. yüzyıl boyunca şahit olduğumuz uluslararası sistemden farklı olarak Soğuk Savaş'ın iki kutuplu yapısıydı. Bu iki kutupluluk oldukça gergin ve tırmanmaya meyilli iki süper güç arasında doğrudan bir çatışmanın olmadığı bir bölünme olarak kaldı. Bunun en büyük sebebi iki süper gücün nükleer kapasiteleriydi ve olası bir çatışmanın tek kazananın hamam böceklerinden ibaret olacağı gerçeğiydi. İki süper gücün de sahip olduğu nükleer kapasite karşılıklı kesin yok oluş anlamına geliyordu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği sürekli bir rekabetin içindeydi ve vekalet savaşlarıyla Kore'de, Afganistan'da, Vietnam'da farklı şekillerde karşı karşıya geliyorlardı. Ancak birbirleriyle doğrudan bir çatışmanın içerisine giremediler. 1960'lardan itibaren böylesi potansiyel bir sıcak çatışmanın tek galibinin hamam böceklerinin olacağı gerçeği karşısında vekalet savaşlarını yeğlediler. Ne var ki tüm bu nükleer kapasitelerini, ordu güçlerini, kıtalar üzerindeki nüfuzlarının aksine ekonomik açıdan eşit değillerdi. Bu fark Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren faktörlerden biri olacaktı.
Bolşevikler 1917'de devrimlerini başlattıklarında ve nihayet 1920'lerin başında eski Rusya'da kontrolü ele geçirdiklerinde bir sorunla karşılaştılar. Yaptıkları devrim komünizmin fikir babası Karl Marx'ın öngördüğünden daha farklı gelişmişti. Karl Marx, komünizmin olgunlaşmış bir kapitalizm sonrasında işçi sınıfının çoğunlukta olduğu ülkelerde gerçekleşeceğini öngörmüştü. Ne var ki Bolşevik devrimi sanayileşme ve kapitalizm açısından Avrupa'nın en geri ülkelerinden biri olan Rusya'da gerçekleşmişti. İşçi sınıfının nüfus içindeki oranı düşüktü ve çoğunlukla köylülerden oluşan bir toplum yapısı vardı. Bunun yanı sıra Bolşevikler sanayileşmeyi tamamlayamamış yeni bir yönetim olarak tamamlanmış sanayisi olan kapitalist genişleme yanlısı rakipler tarafından istila edilme endişesi taşıyorlardı. Batı için sanayi devi haline gelmek yaklaşık 150 yıllarını almıştı. Bolşeviklerin ise olası tehditler karşısında bekleyecek 150 yılları yoktu. Bu nedenle hızla sanayileşmeye yönelerek kapitalist genişleme ile başa çıkmayı ve ideolojilerinin gerektirdiği işçi sınıfını oluşturmayı amaçladılar. Gerçekten de bunu sadece bir nesilde başardılar. Devlet enstrümanları üzerindeki muazzam kontrolleri sayesinde kendi halklarının rızalarını almadan zorla çalıştırmada güçlük çekmediler. Karşı gelenlerse ya tutuklandı ya çalışma kamplarında zorla çalıştırıldı ya da öldürüldü. Sovyetlerin bu acımasız ve merkezden planlı sistemleri Norilsk gibi devasa sanayi komplekslerinde vücut buldu. Daha 1950'lerin başlarında 100.000 siyasi mahkum bu madenlerde ve fabrikalarda çalışıyordu. Vasily Romashkin çalışma kamplarına gönderilen milyonlarca insanlardan sadece biriydi. Devlete karşı işlediği suçsa kütüphanede yanlış kitaba bakmasıydı. Vasily Romashkin yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. They sent me to Norilsk after the trial. The trial lasted about 10 minutes. My wife and I said our goodbyes. When they took us to work, they'd say, "Attention, you enemies of the people. A step to the left or to the right, and we will shoot you without warning." A chill went up my spine. I thought, you are the enemies of the people. Sovyetlerin bir sanayi devi olmak için kullandıkları bu yöntemler halkın içinde antipatiye ve çok derin yapısal sorunlara sebep olacaktı. Sovyet liderlerinin önceliği kapitalistlere karşı rejimin bekasıydı. Dolayısıyla güvenlik kaygıları halklarının refahının ve mutluluğunun önüne geçmişti. Hükümet ücretsiz eğitim, konut ve sağlık hizmeti sunsa da bu hizmetler gelişmiş batılı ülkelerle karşılaştırıldığında sınırlı bir kaliteye sahipti. Üstelik bireyler ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin daha fazlasını elde edemiyorlardı. Bu durum Sovyet halklarının daha kaliteli çalışma veya değer üretme konusundaki motivasyonlarını sarsacaktı. Stalin'in baskıcı otoriter yönetimiyle de en basit ifadeyle Sovyet halkları çalışmayı bıraktı. Leningrad'daki bir tersane çalışanı şöyle diyordu: "Biz çalışıyormuş gibi onlar da bize ödüyormuş gibi davranırdı." Kremlin'in ekonominin her yönünü kontrol ettiği bu merkezden planlı Sovyet sistemi ağır insani bedelleri de olsa meyvesini vermişti. 1920'lerin ortasında Sovyetler Birliği tarım ağırlıklı bir ülkeyken 1940'lı yılların ortalarına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet edebilecek bir sanayi devine, bir süper güç haline gelmişti. Kapitalist genişleme yanlısı rakipleri tarafından yutulma endişesiyle müthiş bir sıçrayış gerçekleştiren Sovyetler Birliği şimdi Batılıların endişesinin kaynağı olacaktı. Bu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği sürekli bir rekabetin içindeydi ve vekalet savaşlarıyla Kore'de, Afganistan'da, Vietnam'da farklı şekillerde karşı karşıya geliyorlardı. Ancak birbirleriyle doğrudan bir çatışmanın içerisine girmekten çekindiler. 1960'lardan itibaren böylesi potansiyel bir sıcak çatışmanın tek galibinin hamam böceklerinin olacağı gerçeği karşısında birbirleriyle yaşamayı öğrenmek zorunda kaldılar. Ne var ki 1980'lere gelindiğinde demir perdenin arkasındaki gerçeklerin öğrenilmesi Batı'nın bu beraber yaşama stratejisinde bazı değişikliklere gitmesine sebep olacaktı. Russia looked very formidable. The essence of Soviet power was its ballistic missiles. They could wipe out any country in the world in a 30-minute time. So that's a lot of power. Communism was gained the world over, gaining by its main methods, military threat from military might. We all thought the Soviet Union was still a vast
powerful economy, huge military power, a threat to world peace, determined to extend its influence around the world. Sovyet etkisi Doğu Avrupa'dan Afrika'ya, oradan da Latin Amerika'ya her yerde hissediliyordu. Sosyalizmin devlet kontrollü planlaması her yerde ilgi çekiyordu. Ne var ki Sovyet ekonomisine ilişkin yapısal sorunlar demir perdenin arkasında saklıydı. Oleg Gordievski bunu açığa çıkaranlardan biri olacaktı. Mayın tarlaları, dikenli teller, projektörler ve gözetleme kuleleri. Sovyet blokunu dış dünyadan izole tutanlardan sadece bazılarıydı. 1980'lerde İngiliz istihbaratı bu gizlilik duvarını aşmak için bir Rus çifte ajanla çalışacaktı. Ne var ki Sovyet istihbaratı KGB bu durumdan şüphelenmiş ve ajanı ev hapsine almıştı. Londra üst düzey casuslarının tehlikede olduğu haberini hemen aldı. The news of the intention to spring him came to me in Downing Street. I couldn't tell anyone else because no one else knew about it. Durum o kadar hassastı ki Powell'ın kaçış planını devreye sokmak için başbakanın kişisel onayına ihtiyacı vardı. Oleg Gordievsky was perhaps the most valuable agent because he understood the Soviet system from inside. Moskova'da ise Oleg Gordievski için zaman daralıyordu. But at that time I decided to use my secret, long-standing plan of escape. I sent a signal to the British intelligence. Gordievski KGB gözetiminden kaçmasını bildi ve Finlandiya sınırının yakınındaki bir ormana doğru yola çıktı. In the morning I started to move to the site in the woods, and there I waited arrival of cars driven by two British people. It was a very small car and very small bush. On the border we started to stop, one stop, second stop, third stop. Şimdi ise en riskli kontrol noktasına yaklaşıyorlardı. I heard the voices. I heard even the KGB dogs barking. To my great luck, it went without any accidents. 3 gün sonra Gordievski Londra'daydı ve şimdi sıra bildiklerini paylaşmaktaydı. When I was a British agent inside the KGB, the British intelligence service didn't have time to ask me about economy because they were interested about strategic problems. Arms control questions were so overwhelming. The West neglected the important foundation of the armaments, the economy. Gordievski İngiliz istihbarat şeflerine Sovyetler Birliği'nin büyük bir baskı altında olduğunu, ekonomisinin 1/3'ünden fazlasını askeri harcamalara ayırdığını söyledi. And the analyst, he said, no, I can't put such a huge figure because nobody would believe it. Later, economists realized that the Soviet Union had been spending at least 50% on the military. Gordievsky's information was shared with President Reagan and the Americans, and he was able to play behind the scenes a role of extraordinary influence. Gordievski'nin istihbaratı sayesinde batılı liderler Sovyet ordusunun çökmekte olan bir ekonomiye dayandığını fark etti. The communist administration reported that the economy was growing. It was not the case. The economy started to go down all the time. And the deficit was covered only with the help of the oil prices. And the extra money made it possible to claim that they were successful. And they were deceiving the world. Sovyet uyduları dünyayı çevrelemiş, nükleer denizaltıları okyanuslarda dolaşıyordu. Ne var ki 70 yıllık komünizmden sonra Sovyet ekonomisinin gerçeği boş market raflarından ibaretti. Yaşam standartları Batı Avrupa'nın oldukça altındaydı. Soviet economy was neither nor. It was not a Stalinist economy anymore, but it was not a market economy. So it was no water, no fire. It was a mess. Tarafsız genç bir ekonomist olan Grigory Yamlinsky, devlet madenlerindeki işçilerin neden bu kadar verimsiz olduğuna dair bir rapor yazacaktı. The people don't want to work. The people have no incentives. The economy inside which the people have no incentives have no future. So you can do two things. Take a gun and put this gun to his head like it was at the Stalin's time. Or you have to give him incentives because he wants to improve the life of his family. And he can't. Norilsk'teki fabrika yöneticileri de işçilerin çalışmadığı için ekonominin işlemediğinin farkındaydı. При социализме хорошо работать не будешь. You can't work properly under socialism.
Потому что большой разрыв между There is no incentive. результатом труда And sadly, that's the only thing that gets us going. есть основное, что движет нами. Люди приходят People come to work and just go through the motions. They doze off, read papers, do the crosswords. The state goes on paying them, the state gets poorer, the people get corrupted. Then bankruptcy. And that's what happened, the collapse of a great empire. Demir perdenin arkasında yatan bu gerçeklerin Batı tarafından öğrenilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yeni sağın yükselişiyle beraber şimdiye kadar beraber yaşama stratejilerini değiştirip SSCB'nin ekonomisini daha da zorlayacak stratejiler izleyerek Sovyetleri tarihin tozlu raflarına göndermeye yetecekti. ...6 Ekim 1973'te Yahudilerin dini bayramında Mısır ve Suriye İsrail'e sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi. Yom Kippur Savaşı olarak bilinen bu savaşın sonuçları dünya için çok ağır olacaktı. Arap petrol ihracatçıları İsrail yanlısı ülkelere petrol sevkiyatına ambargo uyguladılar ve petrol fiyatlarını 4 katına çıkardılar. Sovyetler Birliği bu krizden oldukça kazançlı çıkmıştı. Önemli bir petrol üreticisi olarak petrol fiyatlarının ani yükselişinden büyük gelirler elde etmişti. Bu gelirleri 1970'ler boyunca askeri harcamalarını finanse etmek için kullanacaklardı. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin bu durumunu fark edecek ve Irak-İran savaşını petrol fiyatlarını düşürmek için bir fırsata çevirmesini bilecekti. İranlı İslamcılar 1979'da yönetimi ele aldıklarında Iraklı Şiileri de ayaklanmaya teşvik ettiler. Irak diktatörü Saddam Hüseyin Şii çoğunluğa sahip bir ülkenin Sunni lideriydi. Saddam, İran'ın devrim nedeniyle çok zayıfladığını ve dönemin ABD-Irak Büyükelçisi April Gillespie ile yaptığı görüşmeden ABD'nin muhalefetiyle karşılaşmayınca önleyici bir saldırının iyi bir strateji olduğunu düşünecekti. Saddam Eylül 1980'de saldırıya geçtiğinde bu savaşın uzun sürmeden başarıyla sonuçlanacağını düşünüyordu. Ancak savaş Saddam'ın öngördüğünden çok daha uzun sürdü. İran direnişini toparladı ve savaş 8 yıl boyunca devam etti. Sonraları Amerikalı gazeteciler tarafından ortaya çıkarılan İran-Kontra olayı ABD'nin Irak'ı desteklerken aynı zamanda zor durumda kaldığında İran'a da yardım ederek savaşın uzamasına neden olduğu iddialarına sebep olacaktı. ABD'nin her iki tarafı destekleme olasılığının arkasındaki motivasyon uzun süren Irak-İran savaşının petrol fiyatlarını düşürerek Sovyetlere ekonomik bir darbe vuracak olmasıydı. Irak ve İran iki önemli petrol üreticilerindendi. İki tarafın da bu uzun savaşı finanse edebilmeleri için paraya ihtiyaçları vardı. Bunu karşılamak için her iki ülkede piyasaya büyük miktarda petrol akıttı. Piyasaya akan bu petrol arz-talep dengesinde yarattığı değişiklikle petrol fiyatlarını düşürdü. OPEC ambargosu nedeniyle yükselen petrol fiyatlarını fırsata çeviren SSCB'ydi. Irak-İran savaşı nedeniyle düşen petrol fiyatlarını fırsata çevirense Amerikalılar. Washington iki tarafında kaybedeceği piyasaya sürekli petrolün aktığı ve fiyatların düştüğü, dolayısıyla Sovyetlerin silahlanmak için ihtiyacı olan ana gelir kaynağını keseceği, iki tarafın da kaybettiği bir Irak-İran savaşı istemişti. Gerçekten de İran-Kontra skandalı bu argümanı destekler nitelikteydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'nin ekonomisini zorlamaya yönelik bir diğer stratejisi ise onları silahlanmaya zorlamak olacaktı. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde Ronald Reagan, İngiltere'de ise Margaret Thatcher önderliğinde Batı askeri harcamalarını arttırdı. Amaç SSCB'yi alarm durumuna geçirip onları da silahlanmaya zorlayarak ekonomilerini daha da zora sokmaktı. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki soğuk savaş birbirlerinin sahip olduğu nükleer kapasitelerin caydırıcılığına dayanıyordu. Dolayısıyla ABD nükleer ve askeri kapasitesini arttırdığında SSCB de arttırmak zorundaydı. Artık Sovyetler Birliği hem ekonomik hem de yapısal çok derin sorunların pençesine düşmüştü. SSCB'nin içinde bulunduğu bu zor durum Güney Amerika'daki gelişmelerle birleştiğinde Yegor Gaydar, Gorbaçov gibi mevcut sistemi sorgulayanları ortaya çıkaracaktı. 1970'lerin başında Latin Amerika ekonomileri büyük sıkıntı içindeydi. Şili kararını Marksist başkan Salvador Allende'den yana kullanmıştı. Allende'nin çözümü daha fazla hükümet müdahalesiydi. İşletmeler kamulaştırıldı, ekonomi kontrolden çıktığında ise sivil huzursuzluk muazzam bir seviyeye ulaştı. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende,
But during again this period, the society was extremely polarized. Sonuç askeri darbeydi. Bu Allende'nin canlıyken çekilmiş son fotoğrafıydı. Allende destekçileri, sendika liderleri ve sol görüşlü öğrenciler bir statta toplandı. Korkunç şeyler yaşadılar. Yüzlercesi ise bir daha asla görülmedi. Ne var ki darbeci Pinochet tipik bir askerdi. Bir ekonomi politikası da yoktu. Ekonomi kötü gitmeye devam etti. You still had 20% per month built-in inflation that wouldn't go away until something structurally changed. The only people who had a serious blueprint of how to get out of this were this group known as the Chicago Boys. Chicago Boys, Şili'nin Katolik Üniversitesi'ndeki bir grup ekonomisti. Devlet planlamasına ve hükümet kontrolüne olan güvensizlikleri, serbest piyasaya olan inançları Chicago Okulu'ndan geliyordu. Characterized Chicago School was a strong belief in minimal government and an emphasis on free market as a way to control the economy. Ne var ki askeri zihniyetleri yüzünden generaller kontrollü bir ekonomiyi tercih ettiler. Yani emirlere uyan bir ekonomiyi. Ama bu çok sürmeyecekti. Junta'ya sempati duyan Javier Will gibi iş adamları ve gittikçe kötüleşen ekonomi bu askeri zihniyeti değiştirecek ve Junta Chicago Boys'u ekonomiyi kurtarmaya çağıracaktı. Şimdi devlete ait 500 işletme özelleştirilmiş, devlet bütçeleri kesilmiş, ithalat vergileri kaldırılmıştı. Piyasalara serbestlik getirilmişti. Bu geçiş sürecindeki en çok acıyı ise en yoksullar çekecekti. Hayat pahalılığı tavan yapmış, zengin ile fakir arasındaki uçurum daha da açılmıştı. They were able to start a process of deregulating the markets, opening up the economy. So that's their contribution. They were able to anticipate a global trend. And Chile has benefited from that. But at a price. At a very high price. At a very, believe me, at a very high human price. Chicago Boys'a göre ise kazanç acıya değmişti. Şili artık Latin Amerika'nın en hızlı büyüyen ekonomisiydi. The Chilean economy did very well, but more important, in the end, the Chilean military junta was replaced by a democratic society. Free markets did work their way in bringing about a free society. Pinochet rejiminin acımasızlığı Latin Amerika'nın geri kalanında ise değişime yönelik bir isteksizliğe yol açacaktı. The fact that the Pinochet regime was politically unsavory allowed the left to make an association between market reforms on the one hand and repressive authoritarian governments on the other, and that was a terribly damaging connection. Şili'deki ekonomik reformların dünya üzerinde hemen belirgin bir etkisi olmasa da bu reformların ardındaki fikirler yavaş yavaş yayılıyordu. Yaşlı liderliğin artık ömrünü tamamlamaya başladığı ve ekonominin can çekiştiği Sovyetler Birliği'nde artık halk sistemi sorgulamaya başlamıştı. By the 1980s, it was becoming clear to the better informed that the Soviet system really wasn't working, but they couldn't really talk about it publicly. They talked about it in their kitchens, they talked about it in small groups, but it was not something that could be talked about in the public. Leningrad'da Lenin'in devriminin kalbinde bir ekonomi öğrencisi çözümün belki de Marksizm'de değil, piyasada olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı. I'm interested in what is happening in the economy. I start to feel that there's something wrong. There is some illness in the economy, but I try to discuss it with my professors. I get no feedback. You feel that either the world around you crazy or you yourself crazy. We were all in our 30s, researchers or teachers who specialized in the Soviet economy. Советской экономики. We could see how it worked and were well aware of its weak points. Хорошо ее болеть. I read books by Friedman and Hayek with great interest. Fakat 1985'e gelindiğinde sistemi sorgulayanlar sadece bu ekonomi öğrencilerinden ibaret değildi. Mikhail Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin lideri olduğunda ekonomik çöküş karşısında dehşete düşmüştü. There was a government commission to examine the problem of women's pantyhose. Imagine a country that flies into space, launches Sputniks, creates such a defense system, and it can't solve the problem of women's pantyhose.
There is no toothpaste, no soap powder, not the basic necessities of life. It was preposterous and embarrassing to work in such a government. Mikhail Gorbachev was what the Soviet Union had been waiting for, a new, young, dynamic leader who was going to reform the system. But that system had been propped up for a decade and a half by high oil prices. And just after he came in, the price of oil collapsed, which meant that the economic problems facing the Soviet Union were even more enormous. Perestroika, Gorbaçov'un ekonomiyi yeniden yapılandırma girişimlerinden biri olacaktı. Perestroika was a reform that aimed at gradual political change to create an infrastructure for market economics. We had several generations with no experience of markets. You can't just announce the markets and see them appear overnight. I was actually saying it will take a generation for it to start working. He started to allow a certain amount of private enterprise, but it was really a very uneven process. He ended up removing many of the tools of control of central planning, but didn't really replace them with anything else. Gorbaçov, Batı'dan gelen artan baskılarla karşı karşıya kaldı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, Milton Friedman ve Chicago Okulu'nun ekonomik felsefesine inanıyordu. Bu felsefeye inanan tek Batılı lider o değildi. Margaret Thatcher da ülkesinde radikal bir serbest piyasa ekonomisine girişmişti. Thatcher ve Reagan, Gorbaçov'a ideolojik olarak baskı yapmaya kararlıydılar. Söylemleri gittikçe kızışıyordu. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. 1987 yılında Başkan Reagan bu sözlerini demir perdenin en sembolik kısmına, Berlin Duvarı'na taşıyacaktı. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Çok değil, 2 yıl sonra 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Takip eden yıllarda Ağustos 1991'de değişime karşı olan komünistler bir darbe düzenlediler. Boris Yeltsin demokratik direnişin sesi oldu. Bu darbeye halktan da pek bir destek gelmemişti. Darbe çöktü. Gorbaçov komplodan sağ kurtuldu ama prestiji yok oldu ve Sovyetler Birliği'nin günleri artık sayılıydı. Aralık 1991'in sonunda Mikhail Gorbaçov Sovyet televizyonuna çıktı. İzleyicilerine Sovyetler Birliği'nin birkaç gün içinde yasal olarak varlığının sona ereceğini söyledi. 70 yıl sonra Sovyetler Birliği artık ömrünü tamamlamıştı. Şimdi sorun Rusya'nın nasıl dönüşeceğiydi. Bunu başka bir bölümde ele alacağız. Teorik bir sistem olarak Marksizm, Batı kültürüne hakim olan ve modern dönemdeki entelektüel ilgiyi belirleyen liberal rasyonalizmin başlıca alternatifiydi. Siyasi bir güç olaraksa uluslararası komünist hareket biçiminde Marksizm en azından 1917-1991 yılları arasında Batı'nın başlıca düşmanı olarak görüldü. Yine de Marx'ın komünizm modeliyle Sovyetler Birliği'nde yapılan uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunduğu da göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bir siyasi ideoloji olarak Marksizmin ölümü olarak alınması hatalı olabilir. Marksizm öldü mü adlı videomuzda bu konuyu tartışmıştık. Ona da bakmanızı öneririm. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 19. ve erken 20. yüzyılda görmeye alışkın olduğumuz uluslararası sistem yerini iki süper gücün hakim olduğu iki kutuplu bir sisteme bırakmıştı. Bu yeni iki kutuplu dünya siyaseti Soğuk Savaş döneminin karakteristik özelliği oldu. Ne var ki bu çift kutuplu dünyayı oluşturan iki süper güç ABD ve SSCB ekonomik açıdan eşit değillerdi. Batılılar Sovyetlerin ekonomik ve yapısal sorunlarını fark ettiklerinde İran-Irak Savaşı'nı petrol fiyatlarını düşürmek için bir fırsat olarak kullanarak
Sovyetlerin ekonomik krizini daha da derinleştirdiler. Batılılar daha agresif bir politika izleyerek silahlanma yarışında da vites yükseltince Sovyet ekonomisi halkını besleyemez duruma geldi. Dolayısıyla daha sonraları genç Ruslar sistemi sorgulamaya başladılar. Şili'de görülen örnekle de beraber bu genç Ruslar Sovyet ekonomisini reforme etme yoluna gittiler. Tüm zamanlardan farklı olan bu iki kutuplu dünya sistemi sona erdiğinde ise yıllar 1991'i gösteriyordu. Bu bölümde Soğuk Savaş dönemini diğer dönemlerden ayıran iki kutupluluğa vurgu yaptık ve Sovyetler Birliği'ni çöküşe götüren nedenlerden sadece biri olan ekonomik ve yapısal sorunlarına yakın bir bakış attık. Bu bölümde bahsettiğimiz Milton Friedman gibi Chicago Okulu'nun ekonomik enstrümanları da her ne kadar söz konusu döneme damgasını vursa da bugün 30 yıl sonra bu ekonomik model de sorgulanmakta. Buna da ilerleyen videolarda eğileceğiz. Gelecek videoları da kaçırmamak adına kanala abone olmanız faydalı olabilir. Şimdilik bay bay.